Merhaba Nurcan Ertokan Nurcan ben. hoş geldin. Ben sormak istiyorum. Sosyal medyada bu minik minik böyle komedi şeyleri var ya, Hı hı, videoları var hı ya hı. biz arkadaşlar arasında da sıkça paylaşırız. Bilmiyorum sizler nasılsınız? Bunun uzun sürede bir getirisi oluyor mu yoksa anlık bir mutluluk olarak mı geçiyor? Valla ben Teşekkürler. 3-4 yıldır sosyal medya özellikle kullanmıyorum. O kaydırmalı şeylerden artık tamamen özgürüm diyebilirim. Yani uzun süredir hiçbir şey kaydırmadım. Böyle bakmıyorum. Yani uzun süredir derken birkaç ay evvel sanıyorum eşimin gönderdiği bir şey üzerine bir kapıldım. Gene bir yarım saatim gitti. Ondan sonra tövbe ettim tekrar. Çünkü şöyle bir şey var orada. Biraz da bu işin psikolojisiyle ilgilendiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Sosyal medyada angaje eden şey sizi neşe ya da gülme değil. Bizim sürekli kaydırmamıza sebep olan esas duygusal faktör tiksinme ve aşağılama. Biz mesela genellikle aptalca olan, bize düşük düzeyde gözüken, bize düşmanca gelen ya da ne bileyim işte görüşlerimize, dünya bakışımıza ters olan şeyleri daha çok izleme eğilimindeyiz. Çünkü hayatta kalmaya çalışan beyin bunları mini tehditler olarak görüyor ve diyor ki bir, bu tehditleri devamlı gözlersen, gözün orada olursa. İki, eşinle dostunla da paylaşırsan daha güvende olursun diyor. Çok isterdim sosyal medyanın sürekli işte sevgili Cem Yılmaz gibi böyle kaliteli, zeka işi vesaire içerikler üreten bir yer olmasın ama öyle bir yer değil. Dikkat buyurunuz, sıklıkla ya bu ne ya falan dediğiniz şeyleri paylaşasınız geliyor ve maalesef oradaki bizde kalan esas duygu yabancılaşma, kendi içine kapanma, bağnazlaşma ve maalesef düşmanlaşma. Dolayısıyla ben o kaydırma işine biraz dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatayım. Çünkü orası bizi kendimizden bile uzaklaştıran bir potansiyel taşıyor. İnsanın zaaflarını biliyorsanız gülme güldürme gerçek sosyal ortamın en büyük silahlarından biri. Ama kalabalık içinde bizi manipüle etmek için şurada patlama var, burada aslan var, burada tehlike var demeniz yeterli. İnsanlar hemen tehlikeye karşı otomatik pozisyon alırlar. Sosyal medya maalesef bugün bunun için çok kullanılıyor. İşe yarar demek isterdim ama bence biraz pek işe yaramayacak gibi gözüküyor. Burada da iyice teknoloji sevmeyen ihtiyarlar gibi kaldık ama. Buyurun efendim. Merhaba, Ferhan ben. Ferhan hoş geldin. Şimdi ben buraya gelmeden önce sabah koşumu yaptım da geldim. Ve genelde Ferhan çok koşarken, havalısın ya, sabah koşusu bir de. evet, Vallahi 12 bir alkış kilometre alabilir miyiz? koşumu yaptım. Ben de çok şükür sabah yataktan dik olarak kalkabildim. Çok mutluyum. Koştum Yani ve geldim. Ve çok güzel. koşarken genellikle zaten gülüyorum. Hani çok zorlandığım zamanlar da oluyor ama. Ama Ferhan'ın zaten varsayılan olarak öyle değil mi? Baksana yani mütebessim yaratılmış o. Evet. Çok güzel maşallah. Yani şimdi koşarken de bu kadar gülme eğilimine gitmek aslında yani aynı hormonları çalıştırıyor sanırım. Sen niye Hani- gülüyorsun koşarken? Gülüyorsun. Yani ben yürürken de hızlı yürüyorum Vallahi genelde ben zaten ama Fenerbahçe'de koşarken sabah de çok. koşanları görüyorum. Yani sanki 100 metrede bir durdurup onları kırbaçlıyorlarmış gibi gözüküyorlar böyle ho Hayır, falan filan diye. yokuş çıktığımda çok fazla gülemiyorum ama genel olarak o runner high'a ulaştığımızda gülmeye Ha başlıyorsunuz o zaten. şey diyorsun, o koşucu O- kafası. Evet, Oraya gelince. Ha, evet o zaman yani uzun süre koşuyorsun sen yani bayağı. biraz. Tamam bir yarım yani bir Yani 10 dakikanın falan üstünde koşunca oluyor hayır, zaten o. sabah 12 kilometre koştum da geldim. Alkış değil konfeti atmak lazım vallahi. Bravo. Güzel. Arkadaşlar bu arada runner's high dedikleri ya da işte koşucu kafası diye benim Türkçe'ye çevirdiğim şey gerçekten gerçek. Böyle bir şey var. Vücudunuzdan salgılanan endorfin, anandamit gibi hormonlar bu ritmik ve biraz zorlayıcı aktivitelerle artıyor. Yani bu aslında orada yaşadığımız gülme de muhtemelen yani o gülmenin de sporla o zaman bir bağlantısı oluyor Sadece diye sporu düşünüyorum. düşünme. Şimdi oradaki hormonların rahatlatıcı etkisini başka nerede görüyorsun? Sen hatırlamıyorsun, hiçbirimiz hatırlamıyoruz ama yeni doğduğumuzda annemizin memesinden süt emdikten sonra, karnımız doyduktan sonra şimdi bebeklere bakın. Nasıl uyuyor bebekler? Gülümse bir de gazı çıktıysa falan sırıtarak uyur bebekler. Neden? Bir, karnı doyuyor, fiziksel ihtiyaçları karşılanıyor, kendi güvende hissediyor ama anne sütünde bu yoğun sporda da, akış deneyiminde de salgılanan bir madde var. Anne sütünde o bonus olarak var. Anandamit diye bir madde bu. İnsana tamamlanmışlık ve dertsizlik hissi veriyor. Yani bir vecd hali gibi. Ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Dolayısıyla bu sistem doğuştan gelmiş ve ta işte o ilk bebek halimizde bizim aslında varsayılan iyi olma halimiz
gülümseme hali. Duymuşsunuzdur, yüzünüzü rahatlatmak için en hızlı, yani yüz kaslarını rahatlatmak için en hızlı yapabileceğiniz hareket hafifçe tebessüm etmek. En az kasın çalıştığı ve en az enerji sarf ettiğiniz varsayılan yüz durumu gülümsemektir. Kaş çatmak için çok enerji harcamanız gerekir. Bir sürü burayı kasacaksın, orayı bükeceksin falan filan. Çok zor bir şey ve yorucu da bir şey. O yüzden mesela çoğu insan der, araştırıcılar falan, aynanın karşısına geçin, sabah 2 dakika kendinize sırıtın diye. Bir de bir şey oluyor, gerçekten sırıttınız mı? Beyinde diyor ki bu sırıttığına göre herhalde mutlu olacak bir şey var diyor. Ben diyor basayım diyor mutluluk hormonlarını. 2 dakika içinde gene kafanız güzel oluyor. Bu varsayılan, yani bizim normal halimiz. Anormal olan, yani senin koşarken gülmen falan anormal değil. Anormal olan o 200 tane gülmenin 4'e düşmesi. Biz kendimize ne yapıyoruz da hayatımızdaki en güzel bu hayat gibi olan o ilacı bir şekilde terk ediyoruz. Ne yapıyoruz? Okullar var, işler var, para, pul var, gelecek kaygısı var. Evleneceğim mi, çocuğum olacak mı, çocuğum kime varacak, ne okuyacak, ne kazanacak, güneş mi soğuyacak, evren mi patlayacak. İnsan her şeyi dert ediyor ya. Halbuki şimdi şu anda hayattaki en büyük sorununuzu bir düşünün. Şimdi şu anda hayatta herkesin bir sorunu vardır, benim de var da. En büyük sorunuz ne acaba? Bir düşünün şöyle. Bulmuşsunuzdur, kesin illaki vardır bir derdiniz yani. Derdi olmayan kimse yok. Ama sorum şu, o dert, o bulduğunuz sorun şimdi şu anda burada sizi ne kadar etkiliyor? Hemen hemen hiç. Ama düşün deyince aklımıza direkt bizimle burada hiç ilgisi olmayan bir dert gelebiliyor. İşte zürafalar bunu yapamadıkları için ülser olmuyorlar. Ama biz bunu yaptığımız için ülser oluyoruz. Şimdi şu anda burada varsayılan durumumuz nedir? Olmamız gereken hal. Bak, tebessümler, gülücükler, bas kahkahayı, rahatla ya. Çok şükür. Şükrün ifadesi tebessümdür, çatık kaş değil. Dolayısıyla şükür şimdi şu anda buradaki huzurun algılanma halidir. Gülmek de aslında en çok bu işe yarıyor. Şimdi şu anda burada hayatta ve sağ salim olduğumuzu birbirimize hatırlatıyor. En büyük sorunlarınızı, işte bugün haberleri bilmem ne işgal eden savaşları, dertleri, zulümleri bile esprili bir dille anlatabildiğiniz zaman üzerinizdeki yükü kalkıyor. Ve gerçekten öğretmen arkadaşlara ben çok tavsiye ettim, hala tavsiye ediyorum. Bir insana bir şey öğretmenin en hızlı yolu akıllıca mizah kullanmaktır. İnsan kendisiyle ilgili dalga geçtiği bir davranışı, dalga geçip güldüğü bir davranışı bir daha yapamaz. Gülmek öyle bir şeydir yani. Kendinizle dalga geçtiğiniz zaman herhangi bir alışkanlığınız, herhangi bir tavrınız ne olursa olsun, dalga geçip gülebiliyorsanız onu bir daha yapamazsınız. Metin'ciğim. Merhaba hocam, Hoş geldin. hoş buldum. Cem Yılmaz dediniz. Gülmeyi yapan, espriyi yapan kişinin gülmemizdeki etkisini soracaktım. Nörobilimsel açıdan. Güzel. Şimdi beklentiler çok belirleyici birincisi. Fakat araştırmalar burada çok kültürel faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor. Mesela dünya çapında yaygın bir hipotez vardı. Çok farklı topluluklarda deneniyor. Biraz önce kadınların erkeklerin espri yapmasını çekici bulduklarını söylemiştim. Bu bir araştırma konusu. Kadınların espri yaptıklarında erkeklerin onu algılaması zor oluyor. Çünkü biz evrimsel olarak kadından espri performansı beklemek üzere yapılmamış gibi görünüyoruz. Ama çok iyi kadın stand-upçılar var mesela, ben de izliyorum. Harika. Onlar bu kuralın istisnasını zorlayacak kadar iyiler. Yani muhtemelen birçok erkek stand-upçıdan daha iyiler. Neden böyle bir kural var? Yani bu hanımlara gıcıklık olsun diye yapılmış bir şey değil. Avcı toplayıcılıktan yüz binlerce yıldır gelen bir tür olarak biz hızlı sorun çözmesi gereken kıvrak zeka becerilerinde erkekler daha ziyade donanımlı yapılmışken kadınlar uzun vadeli daha kompleks sorunların çözümüne uzmanlaşmış bir beyne sahipler. Mesela espri ve şaka konusunda kadın beyninin şöyle bir özelliği var. Erkekler espriyi çok hızlı anlıyor, çok hızlı gülüyor, çok çabuk unutuyor. Kadınlar bir tık daha geç anlıyor, biraz daha uzun gülüyor ve çok uzun süre hatırlıyorlar. Mesela iki beyin birbirinden biraz farklı çalışıyor ve bu fark birlikte oldukları zaman çok optimal bir şeye sebep oluyor. Dolayısıyla birinci kriter, karşınızdaki insandan sosyal ve evrimsel beklentiniz çok belirliyor bazı şeyleri. Ben mesela duyuyorum, birileri işte diyelim bir komedyenin gösterisine eşi dostu götürüyor. Vallahi öleceğiz gülmekten, gel gidelim falan filan diye
Bir de önden gazlıyorlar, büyük beklentiyi yüklüyorlar. Şimdi kişi sahneye çıkıyor. Öyle bir beklenti yüklemişler ki garibana. Daha çıkar çıkmaz selamladığında gülmekten öleceğiz zannediyor. 3 cümlede hazırlık konuşması yaparken ne diyor beyni? Büyük beklentiyle geldik ama bunda tırtmış diyor, hiçbir şey yokmuş diyor. Ve gösterinin geri kalanında o arkadaş en büyük azap çeken arkadaşa dönüşüyor mesela. Espri ve gülme ya da espriyi anlama o anda oradaki beklentiyle de çok yakından alakalı. Eğer siz mesela şu anda buraya geldiniz, işte ciddi bir şey konuşacağız diye geldik buraya oturduk. Orada da diyorsunuz ki yani bakalım konu nereye gidecek. Dolayısıyla bir belirsizlik var, bir beklenti yüklenmiyor. O yüzden burası beklenenden daha eğlenceli geçiyor genelde. Çünkü hiç bu aklıma, bu çıktı, bak neler yaptı, bak nasıl güldü falan filan gibi her şey bizim beklentimizin üstünde olunca ne demiştik daha önce formülümüz vardı. Anda olan beklentimizi aşarsa biz mutlu oluruz. Ama beklentimiz yüksekse mutsuz oluruz. O yüzden evet galiba var. Buyurunuz. Merhabalar hocam, Yaşar ben de. Yaşar. Evet, geldin. şey merak ediyorum da mesela bazen insanlar gülümsemenin arkasına saklanıyor. Bir problemi var hayatta ve bunu kimse öğrenmesin diye gülümsüyor. Orada bir karışıklık olmuyor mu acaba? O gülümseme işte bizim tıbbi olarak Duchenne gülümsemesi dediğimiz bir şey var. Duchenne gülümsemesi, Duchenne diye Fransız bir araştırıcı bunu araştırmış. Yani gerçekten gülen bir insanın yüzünde neler oluyor? Yapay ya da savunma amaçlı gülümseyen bir insanda neler oluyor diye. Bir insan gülümsediğinde yüzündeki hemen hemen bütün kaslar faaliyete geçer. Hatta bütün beden şekli de değişir. Yani omuzunun duruşu, bel açısı, ağırlık verdiği ayağı falan bile değişir insan. Dolayısıyla gerçek bir gülümsemeyi karşıdan baktığınızda sadece görsel olarak analiz edip değil, duygusal olarak da içinize alarak anlarsınız. Yani karşıdaki gülerken gülmenizin sebebi odur. Siz de aynı duyguyu hissedersiniz. Ama sizin bahsettiğiniz gibi savunma ya da örtme amaçlı bir maske sırıtış diyelim o da ya da maske gülüş, bu Duchenne tipi olmayan gülümseme diye geçer. Ve insanlar bunu aslında çok hızlı tespit ediyorlar. Siz bilişsel olarak sorulduğunda bu kişi gülümsüyor diyorsunuz. Fakat beyninize ve vücudunuzun stres alıcılarına biz kayıt aletleri takıp da ölçtüğümüzde Duchenne olmayan yani sahte gülümsemeyi size gösteren kişiye karşı bedeninizin stres yanıtı verdiğini hemen görebiliyoruz. Şimdi bu tip durumda da karşıdaki insanı bilişsel olarak analiz etmekle ondan aldığınız ve sizde yaratılan duygusal sinyali okumak çok büyük fark yaratır. İnsanlarla uzun süre ilişki kurmuş ve adına insan sarrafı dediğimiz, öyle vasfettiğimiz insanlar vardır biliyorsunuz. Mesela bu insan sarrafları bazı insanı hemen konuşmasından tanırlar. İyi ya da kötü neyse. Derler ki bundan bir şey olmaz ya da bak bu güvenilir. Fakat bunu nasıl bildiklerini sorarsanız size bir tarif veremez. Oradaki hissiyatı duygusaldır ve yıllarca çok fazla insanla görüştüğü için o duygusal örüntüleri artık tanıyabilir hale gelmiştir. O yüzden biz o tip insanlara güvenmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Özetle bir insan sahtesini yapıyorsa sadece gizlediğini sanabilir. Gerçekten etraftaki insanlara verdiği mesaj ise çok daha farklıdır. O yüzden işte biraz önce gülümseyen insana bir şeyler oluyor diye konuştuk ya. İnsan gülümsediğini sanırken etrafına ben büyük bir azap içerisindeyim. Size göstermek istemediğim bir sırrım ya da gizim var. Dolayısıyla bana istediğiniz eziyeti edebilirsiniz sinyal de veriyor olabilir. Dolayısıyla burayı çok iyi ayırmak lazım. Dışarıdaki insanda bunu ayırmamız zor. Bizim burada konuştuğumuz her şey kim için? Benim için. Kendimiz için. Dolayısıyla biz bu bilgiyle ne yapacağız? Samimiyetle ne hissediyorsak onu yansıtacağız. Ve inşallah her gün sabah uyanınca ve her gün akşam yatağa giderken gülümsemek için bir neden bulacağız. Gerçekten samimiyetle. İster koş, ister elindekine bak şükret. Nasıl yaparsan yap, onu bir şekilde yolunu bulacağız. Peki burada konuştuklarımıza binaen, mesela yarın sabahtan itibaren bir niyet etsek. Yarın sabah nereye gidiyorsak ilk. Şöyle bir gülümseyerek günaydın falan diye. Bence siz yaparsınız. Bu kahkaha iyi kahkaha bak. Bu gider. Öyle bir şey yapmak nasıl geliyor kulağınıza? Bak bir yapın arkadaşlar. Bizim sevgili bir arkadaşımızın bir anekdotu var. Daha önceki programda anlattım ama tekrar hatırlatacağım. Bir metrobüs şoförü sabah her binene selam verdiği bir hikaye var. Yani bizim arkadaşımız da şaşırmış.
Metrobüs şoförü biner binmez günaydın efendim hoş geldiniz falan. Ne oluyor ya falan filan demiş. Böyle tırsmış da hatta normal değil yani. Bir şoför niye selam versin işi bu değil. Sonra demiş ki acaba bana özel mi yaptı yoksa herkese mi yapıyor? Birkaç koltuk arkaya geçip şoför izliyor. Şoför her giren aynısını yapıyor. Ve bir süre sonra işte 3. duraktan sonra otobüs doluyor gene her sabahki gibi. Ama diyor ki otobüsün içi panayır gibi. Herkes birbiriyle konuşuyor. Çünkü şoför selam verince insanların da ayarı bozuluyor. Mesela bir tanesi diyor ki ya böyle şoför de mi varmış diyor. Öbürü diyor ki ben Brüksel'de bütün şoförler böyle diyor. Öbürü diyor ki ne Brüksel'i hayırdır işte benim kız orada okuyor diyor. Bilmem ne diyor. Al kart ver kart tanışmalar. Belki evlenen olmuştur o otobüste. Ne sayede? Bir insan sınırlarını aştı diye. Bir gülümsedi diye. Arkadaşlar dünyayı değiştirmek istiyorsanız demişti rahmetli Alev Alatlı. Elinden gelen işle başla. Ve bence elinden tebessüm gelmeyen hiç kimse yok. Yeter ki ona bir bahanemiz olsun. Bir bahane lazım. Var mı yarın sabah bahane? Söz mü? Bak yemin ediyorum bulurum sabah. Yani Metin yapar. O tamam. Metin zaten mütebessim bir arkadaşımız. Ama yarın sabah herkes bir denesin. Sinan Can'ın her anlattığında ne der? Beni çok takip eden biliyor. Lütfen bana inanmayın. Lütfen evde deneyin. Ben inanılacak bir şey anlatmıyorum. Hayatta deneyimlenecek şeyleri hatırlatmaya çalışıyorum. Gülümseme bir mucizedir. Kahkaha bir terapidir. Kahkaha yogasıyla uğraşan var mı hiç aranızda? Hiç duydunuz mu kahkaha yogası? Ben programdan önce arkadaşlara dedim burada yapsak mı? Sonra önünü alamayacağımızı fark ettik. Çünkü gerçekten mesela biraz önce sizden istedim ya. Böyle bir önder eşliğinde başlıyorsun. Yani bir metodu var tabii. Fakat insanlar gülmeye başladıktan sonra bir süre sonra kendini kaybediyorsun. Yani hakikaten başka hiçbir derdin kalmıyor dünyada. Mesela bu bir terapi yöntemi gerçekten. Böyle bir yöntem var. Lütfen bir bakın. Merak edin, deneyin. Ama illa terapi için değil. Her şey iyileşmek için değil. Bir de iyiliği sürdürmek de lazım. Hayatı güzel yaşamak lazım. O zaman her birinizden söz aldım. Bak şahitsiniz, yemin ediyorum. Burada niye şahitsiniz? Sizden de söz aldım. Siz de efendim yarın sabah, hatta hemen şimdiden tezi yok. Bulup etrafınızdaki birilerine gerçekten gülümseyin ama düşen gülümsemesi için buna dair bir bahane bulmamız lazım. En hızlı bahane de daha evvel çok konuştuğumuz ve inşallah ileride müstakil olarak da daha detaylı konuşacağımız şükredecek şeylerin farkına varmak. Hayatta hiçbir şey ideal değil. Hiçbir şey bizim kafamızdakine göre değil. Ama bir düşünsenize, hayattaki her şey Sinan Canan'ın kafasına göre olsa siz ne yapacaksınız? Size yazık değil mi? Dolayısıyla her şey iyi ki benim kafama göre değil, birbirimizle birlikte paylaştığımız bir hayatı yaşayıp şükredecek şeylerimizi ikram etmemizi gerektiren bir görevle yükümlü olduğumuzu sıklıkla hatırlayalım. Sokrat diyor ki, düşüncemizin en büyük mimarlarından, insan gülmediği günü yaşadım diye hayat defterine kaydetmesin. Yok. Katılıyorum, gönülden katılıyorum ve çok sevdiğim, maalesef vefat etti. John Cleese diye İngiliz bir komedyen var. Belki Wanda adında bir balık falan filmlerinden hatırlarsınız kendisini. Diyor ki gülmek bizi insanlara bağlar. Birlikte kahkahalar attığınız insanlarla aranızdaki mesafeyi ya da herhangi bir sosyal hiyerarşi duygusunu korumamız neredeyse imkansızdır. Aynen cami gibi değil mi? Herkese eşitleyen bir şey. Dolayısıyla bu yöntemi biraz daha kullanalım. İnsanlara en azından nasıl iyilik yapacağız diye düşünüyorsak en kestirme yöntemi bu. Ki zira inşallah haftaya tekrar bir araya geldiğimizde iyilik bizi nasıl iyileştirir konuşacağız. O zamana kadar hepinize iyilikler diliyorum efendim. Görüşmek üzere.